X80 Pro Vivo'nun en üst sınıf amiral gemisi telefonu. Cihaz Türkiye'de resmi olarak satışta değil ama biz merak ediyorduk ki ben de eski bir X51 kullanıcısı olarak amiral gemisi nasıl olur acaba diye düşünüyordum. Telefon bugün elimizde, arka kamerası çok iddialı, o yüzden kamera odaklı bir inceleme yapmak istiyorum. Önce bir teknik detaylarıyla başlayalım, ondan sonra tasarımıydı, kamerasıydı, devam edelim. Öncelikle telefonumuz Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor ve onun içine entegre olan Adreno 730 grafik işlemciyle birlikte geliyor. Bu Adreno 730 bir önceki nesli Adreno 660'a göre %30 daha verimli bir performans sunuyor. Ekran 6.78 inç büyüklüğünde LTPO3 AMOLED ekranla geliyor. HDR10 Plus derinliğinde renkler sunabiliyor ve 1440'a 3200 bir çözünürlüğe sahip. Ekran performansını çok beğendiğimi söyleyebilirim. 120 Hz artık amiral gemilerinde görmek istediğimiz bir özellik ve Vivo X80 Pro'da da 120 Hz yenileme hızını görüyoruz. Bunu da koymaları bence hoş olmuş. RAM tarafında 12+4 yani toplamda 16 GB RAM görüyoruz. Bunun 12 GB'ı fiziksel ama ihtiyaç olması halinde 4 GB'da depolamadan ekleme yaparak telefon RAM'i 16 GB'a kadar çıkarabiliyor. Yani kaba tabirle telefonun şişmesi durumunda telefon 4 GB'da depolamadan alarak RAM'i 16'ya yükseltebiliyor aslında. İki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. 256 GB ve 512 GB. İki seçenekte de RAM aynı geliyor. Bu benim hoşuma gitti. Bizdeki versiyonu 256 GB'lık olanı. Telefonda IP68 sertifikası var. Yani toza ve suya karşı dayanıklı, suya da 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı anlamına geliyor. 4700 mAh'lik bir lipo bataryayla ve yanında 80 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor. Markanın vaadine göre telefon 80 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle birlikte 0'dan 100'e 38 dakikada ulaşıyor. Onun dışında 50 Watt'lık bir kablosuz şarj özelliği de var. Yine markanın vaadine göre bu kablosuz şarj özelliğinde de 0'dan 100'e 50 dakikada şarj edebiliyorsunuz ve aynı zamanda telefonda tersine şarj özelliği de var. Telefonu ilk gördüğümde arka paneli ya bunda nasıl bir kamera var diye düşündürmüştü. Çok büyük ve kendini uzaktan belli eden bir kamera paneli var. Bu kamera panelinde aynı zamanda Zeiss'in de logosu bulunuyor. Bu bence çok cool olmuş. Zaten Zeiss optikler üzerine çok başarılı çalışmaları olan bir marka ve üst segment kamera lensleri üretiyor. Bu konuda işbirliği yapmaları hoş olmuş. Bizdeki telefon Cosmic Black rengiyle geldi. Yine çok cool bir siyah tonu var. Yine arka taraf alt kısmında kadifemsi bir malzeme kullanılmış. Bu bence üst taraftaki kamera paneliyle birlikte o premium hissiyatı pekiştirmiş. Onun dışında telefonda edge bir tasarım görüyoruz. Bu tasarım bence çok kişisel yorumlanabilir bir şey. Ama en azından kendi görüşlerimi belirtmem gerekirse ben büyük ekranlı telefonlarda edge tasarımı beğeniyorum. Çünkü kullanım kolaylığı sağlıyor. Telefonu böyle elinizde tuttuğunuzda keskin hatlar olursa, edge tasarım yerine keskin hatlar olursa tek elle kullanırken o keskin hatlar kendini belli ediyor ve telefonu tutarken onları hissediyorsunuz. Ama edge tasarımı olduğunda telefonu tek elle daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kullanım kolaylığı sebebiyle ben edge tasarımları seviyorum. Onun dışında tasarım Vivo'nun X serisinin kimliğini taşıyor aslında. Tuş konumlandırmaları, hoparlör konumlandırması, kamera konumlandırması her şey X serisinin tasarım karakterini oluşturuyor. Şu ana kadar bahsettiğimiz teknik detaylar bir amiral gemisinin ihtiyaç duyduğu özellikler aslında. Güzel, premium bir tasarımı var. Ele oturan hoş bir hissiyatı var. Bunun dışında ise en çok öne çıkan şey kameraları, özellikle arka kameraları. Vivo bu telefon özelinde bu özelliklerle çok övünüyor. Ben de bir videografer olarak merak ediyorum. Acaba anlatılan kadar var mı? Kamera detaylarına geçelim. Bu kısım biraz uzun sürecek. Videonun başında da dediğimiz gibi bu telefon arka kameralarıyla öne çıkıyor. Zeiss X80 Pro'nun sadece lenslerini tasarlamakla kalmamış, aslında kamera yazılımına bir de bir yazılım tasarlamış. Kamerada Zeiss Natural Color isimli bir efekt var ve bu efekti açtığınız zaman renkler daha farklı, yani standartta olduğundan daha farklı bir şekilde işleniyor. Biraz daha satürasyonu düşük oluyor ama daha fazla detay barındırıyor. Burada benim gözlemlediğim kadarıyla doğru renkleri göstermek amaçlanmış. Çünkü bazı telefonlarda güzel fotoğraf çekmek adı altında çok fazla yazılımsal efekt basılıyor ve bunun sonucunda böyle nokta nokta, yani keskinlik o kadar yükselmiş ki artık çizgi çizgi olmuş fotoğraflar görüyorsunuz. Vivo X80 Pro'da böyle bir sorun yok. Fotoğraflar yazılımsal olarak gayet iyi işleniyor. Yani işin yazılımsal kısmı bence o açıdan gayet iyi tasarlanmış. Şimdi işin teknik kısmına geçelim. Dediğim gibi teknik kısım biraz daha detaylı olacak çünkü markanın kamera konusunda bazı stratejik adımları var. Bu arada bu yorumlar benim kişisel görüşlerim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Aynı zamanda dışarıda
X80 Pro'nun kamerasını deneyimlerken iPhone 13 Pro Max ile karşılaştırdım. Siz hangisini en çok beğendiniz? Onları da yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ana kamerada 50 megapiksellik bir sensör ve f1.57 bir diyafram açıklığı görüyoruz. 50 megapiksel gayet yüksek bir çözünürlük ama burada önemli olan zaten imaj kalitesidir. Yani markanın asıl para harcadığı şey kameranın yazılımı değil, lensin optiğinin yatırımıdır diyebiliriz. Hatta fotoğraf makinelerinde şöyle bir durum vardır. Bu görsel kaydeden her şey için geçerlidir. Megapiksel ne kadar artarsa lensin optik kalitesi de o kadar artmak durumundadır. Çünkü piksel sayısı arttığı için lensin gördüğü görsel, yani içine aldığı ışık daha çok veri barındırır. Bu detayları doğru ve net bir şekilde göstermek için de lensin optik kalitesini arttırmak durumunda kalırsınız. Eğer ki yapmazsanız da elinizde yüksek megapikselli ama detayları net bir şekilde göremediğiniz, hatta fotoğrafı net bir şekilde göremediğiniz sonuçlar elde edersiniz. Yani işin böyle bir boyutu var ve bu konuda Vivo iki tarafı da önemsemiş, iki tarafa da parayı basmış ana kamerada. Benim asıl şaşırdığım şey ultra geniş açı kamera oldu aslında. Yani kaba tabirle Vivo bence burada da parayı basmış. Kullanıcıların son yıllarda ultra geniş açıyı çok kullandıklarını iyi analiz etmişler diye tahmin ediyorum. Ultra geniş açı kameralar bence telefonlarda henüz ana kameralar kadar gelişmedi. Yani siz de kullanırken fark ediyorsunuzdur. Mesela ana kameradan ultra genişe geçtiğinizde bir görüntü farkı olur. Bunun da sebebi aslında diyafram açıklığından kaynaklanıyor. Ana kameralarda işte 1.6, 1.8 gibi daha açık diyaframlar bulunurken ultra geniş açı kameralarda 2.5, 2.8 gibi bir tık daha kapalı diyafram açıklıkları bulunur. O yüzden siz ana kameradan ultra genişe geçtiğinizde lense giren ışık düştüğü için bir görüntü farkı olur. Bu aradaki görüntü farkını da kamera yazılımla kapatmaya çalışır ama yazılımla ürettiği veri ışık kadar net bir veri olmadığı için arada illaki bir fark olur. Ufak bir bilgi arasından sonra şimdiye kadar en çok beğendiğim ultra geniş açı kameralardan biri diyebilirim. 48 megapiksel bir sensörle ve f2.2 açıklığında bir diyaframla birlikte geliyor. Bu lens yaklaşık 12 mm genişliğinde. Fotoğrafta iyi olacağını zaten düşünüyordum. Sonuçta bir amiral gemisi ama asıl beni videoda etkiledi. Ultra geniş açının görselde yarattığı bükülmeyi sevenlerden biriyim ben. Yaratıcı kullanımlarda çok tatlı olabiliyor. Ürettiği görseller karakteristik olarak tabii ki ana kamera gibi değil. Sonuçta ultra geniş açı olduğu için dediğimiz teknik bükülmeler söz konusu. Yani farklı bir şey yine de ana kamera olarak kullanamazsınız ama en azından bu telefon özelinde ben ana kameraya iyi bir alternatif olarak bir ultra geniş açı gördüm. Yani arada çok az kayıp vardı diyebilirim. Hatta ben video çekerken genel olarak ultra geniş açıyı tercih ettim diyebilirim. Üçüncü kamera telefoto olarak geliyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram açıklığında geliyor. Marka da burada iyi portreler çekebilmek için megapikseli düşük tutup lensin optik kalitesini arttırmayı seçmiş ki bence bu mantıklı bir düşünce, doğru bir düşünce. Ve sonuçlar da bence iyi. Yani günlük kullanım için zaten yeterli ve hani sosyal medyada içerik üretmek için de bence gayet iyi bir kamera. Dördüncü kameramız periskop telefoto kamera. Bu da 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f3.4 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. Bu kamera 5x optik yakınlaştırma imkanı veriyor ve bence gün ışığında diyaframına göre gayet güzel bir performans sunuyor. Teknik detaylardan bahsederken videoyu biraz uzatmış olabilirim. Şimdi biraz video özelliklerine değinelim ve sonra yavaştan toparlayalım. Vivo X80 Pro 8K 30 kare, 4K 30 ve 60 kare ve aynı zamanda 1080p 30 ve 60 kare kayıt yapabilmemize imkan veriyor. Lenslerin optik kalitesi yüksek olduğu için video kalitesi de yüksek. H264 ve H265 formatlarında çekimler yapabiliyorsunuz ve aynı zamanda bir sinematik mod da var ama bu sinematik mod şimdilik sadece 1080p'de 24 kare çekim yapabilmemize imkan veriyor. Zeiss video konusunda da bazı eklentiler yapmış. Video modundayken Zeiss'in geliştirdiği LUT'ları ve filtreleri kullanabiliyorsunuz. Buraya da hemen küçük bir bilgi ekleyeyim. LUT yani kaba tabirle renk şablonu demek. Videograferların, daha doğrusu görsel içerik üreticilerinin çokça kullandığı şeylerdir. Bir renk şablonunu videoyu çektikten sonra editlerken veya bu tarz telefonlarda olduğu gibi çekim sırasında atıp bir renk şablonu üzerinde videoyu çekip ondan sonra rengin sadece ince işlerini editleyebilirsiniz. Yani Vivo burada stratejik olarak içerik üreticilerini düşünmüş diyebilirim. O açıdan mantıklı bir hareket ve bence bu teknolojide zamanla daha çok gelişecek ve LUT teknolojilerini biz telefonda gelecekte daha çok göreceğiz diye tahmin ediyorum. O yüzden Vivo'nun burada yaptığı stratejik bir hamle olmuş diyebilirim. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksellik bir çözünürlük ve f2.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera görüyoruz. Ön kamera geniş açı bir lensle geliyor. Yaklaşık 24 mm'ye tekabül ediyor genişliği. Vivo burada hem lensin optik kalitesine hem
hem de megapiksele ağırlık vermiş bence. Çünkü tek bir kamera olduğu için ikisine birden odaklanmak durumundasınız. Kameranın performansı da gün ışığında gayet iyi. Hatta küçük bir dinamik aralık testi yapmak istedim. Yani çok aydınlık alanlardan çok karanlık alanlara ani geçişler yaptığınız veya o alanların çok birbirine dip dibe olduğu alanlarda yapılan çekimlerde dinamik aralık çok önemli oluyor. Ve dinamik aralığı yüksek olan kameralarda genelde iyi kameralar olarak adlandırılıyor. Bu konuda da ön kamera beni tatmin etti diyebilirim. Video tarafında da 1080p 30 kare videolar çekebiliyorsunuz. Aslında yurt dışındaki kaynaklarda 4K 30 karede çekebildiği yazıyor ama ben bu telefonda bununla karşılaşmadım. Yani belki de ilk çıkardıkları demolarda böyle bir özellik vardı. Ondan sonra satış sürümlerine bunu koymadılar. Bunun sebebini net bir şekilde bilemiyoruz. Vivo X80 Pro dediğimiz gibi ülkemizde resmi olarak satışta değil. Yurt dışında 900 ila 1000 dolar arasında telefonu bulabiliyorsunuz. Cihazı bize incelememiz için Vivo Türkiye yolladı. Onlara da buradan teşekkür ederiz. X80 Pro'yu sizler için inceledik. Hatta ben bir noktada hızımı alamadım. Biraz teknik detaya girdim. Sıktıysam affola. Telefonu nasıl buldunuz? Türkiye'ye gelsin ister miydiniz? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşça kalın.